Lübnan'da geçici olan her şey kalıcı olandan daha istikrarlı. Kalıcı hükümet kurulduğunda belki 1-2 ay sonra devrilebiliyor. Ama geçici hükümet hep bir şekilde daha fazla görevde oluyor. Lübnan'da hükümetin iç politikası, dış politikası diye bir şey söz konusu değil. Bazı grupların iç politikası, dış politikası olabiliyor. Lübnan, devlet dışı aktörlerin dış politikasını tartıştığımız en önemli örneklerden bir tanesi. Hocam şimdi Lübnan'ı konuşacağız. Öncelikle iç siyasetiyle başlamak isterim. İç siyaseti ne durumda, nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Lübnan benim öğrencilerimle konuştuğumda komada yaşayabilen bir insan şeklinde tarif ediyorum. Yani bu sadece bugüne özgü bir şey değil. Yüksek tansiyonunuz var, şeker hastasınız, aynı zamanda kolesterolünüz var veya işte kronik bazı sorunlarınız ama yaşamaya ve var olmaya devam edebiliyorsunuz. Lübnan'ı ne zaman konuşursak konuşalım illaki en az 4-5 tane kronik sorunundan olduğundan bahsedebiliriz. Biz oralarda yaptığımız işte mülakatlarda, görüşmelerde, saha çalışmalarında da buna fazlasıyla şahit olduk. Devlet denilen bir sistem yok. Yani Lübnan devletsiz bir yapı. Bazı büyük mezhep grupları arasında bir uzlaşı da demeyelim de bir nasıl diyelim ona daha çok kabul etmeye yani birbirlerini kabul etmeye alanlarını manevralarını kabul etmeye o da Sünniler, Şiiler, işte Maruniler, Dürziler şeklinde bir durum. Ama Lübnan'da özellikle 90'lardan itibaren iç siyasette Hizbullah'ın yükselen bir şeyi var. Biliyorsunuz İran'la müttefik. İran'ın belki de bölgedeki en başarılı prototipi. Yani İran biliyorsunuz rejim olarak 79'dan itibaren İslam devrimini ihraç etme yönünde bir söylem benimsemişti. Bu söylemini gerçekleştiremedi yani uzun süre gerçekleştiremedi. Bu anlamda gerçekleştirebildiği en başarılı örnek Hizbullah'tır. Hem ideolojisi hem örgütsel yapısı hem askeri yapısı hem ekonomik yapısı açısından etle tırnak gibi bir ilişkisi söz konusu. Dolayısıyla Hizbullah ve Güney Lübnan'daki Filistinliler Lübnan'ı direkt olarak Filistin meselelerini hissetmesine ve oradaki geçişkenliği pekiştiren bir nokta. Yani Lübnan'da bir şey olduğu zaman Filistin'deki grupları, Filistin'de bir şey olduğu zaman Lübnan'ı ve Hizbullah. Tabii şunu söyleyelim. Lübnan kamuoyu genel itibariyle Filistin destekleme üzerine yani Hristiyan gruplarda da bu var. Şimdi belki Lübnan analiz ederken bunu ıskalayabilir arkadaşlar. Yani sadece Müslümanlar ya da Sünniler veya Şiilerde değil, aynı zamanda Dürzilerde ve Hristiyanlarda da Filistin'e yönelik, Filistinlere yönelik sempati var bazı gruplarında ve destek söz konusu. Bu anlamda Hizbullah'ın ittifak halinde olduğu bir Hristiyan grup da var. Yani şimdi orada enflasyon sorunu söz konusu. Şimdi mesela 2 senedir kabine yok ortalıkta. Geçici hükümet var. Lübnan'da geçici olan her şey kalıcı olandan daha istikrarlı. Şimdi mesela kalıcı hükümet kurulduğunda belki 1-2 ay sonra devrilebiliyor. Ama geçici hükümet hep bir şekilde daha fazla görevde oluyor. Yani şu anki Mikati. İşte seçimler olmuştu. Tam hatırlamıyorum. 21-22'de Lübnan'da ve seçim sonuçlarına göre hükümet kurulması gerekiyor ama kurulamadı. Lübnan'da bir cumhurbaşkanı yok şu anda. Yani kabine olmadığı gibi cumhurbaşkanı da yok. 2022'de Michel Aoun'un görevi bitmişti. 2 senedir cumhurbaşkanı da yok. Şimdi siyaseten nasıl diyelim tamamen yürütmesiz bir yasamaya geldiğimizde yasamada kararların alınabilmesi için belirli bir dengenin sağlanması gerekiyor. O dengeye ulaşmak için inanılmaz pazarlıkların olması gerekiyor. Dolayısıyla bir karar alamıyor. Yargı deseniz yine mezhepsel grupların bölüştüğü, paylaştığı ve temel meselelerde hiçbir gruba karışmayan bir süreci yaşıyorsunuz. Devletin tamamen kilitlendiği, hiçbir soruna çözüm üretemeyen bir sistemle karşı karşıyayız. Onun için Lübnan'da hükümetin iç politikası, dış politikası diye bir şey söz konusu değil. Bazı grupların iç politikası, dış politikası olabiliyor. Lübnan, devlet dışı aktörlerin dış politikasını tartıştığımız en önemli örneklerden bir tanesi.
Onun için mesela Lübnan'ın Filistin dış politikası diye bir şey konuşamayız biz. Yani bazı Hristiyan grupların farklı dış politikası olabilir. Bazı Şii grupların farklı dış politikası olabilir. Emel'in dış politikası diyebiliriz. Hizbullah'ın dış politikası veya Sünni grupların. Tabi orada farklılaşma oldu ama Dürzilerin. Dolayısıyla bu anlamda Hizbullah'ın 7 Ekim'den itibaren İsrail'e karşı çatışan, İsrail'e karşı olan ve Filistinlere en güçlü desteği veren bir aktör olduğunun altını çizelim. İran'la ittifak halinde. Tabii onların farklı hesapları var. Suriye İç Savaşı'nda da benzer şey oldu. Mesela Lübnan ilişkisizlik politikası benimsedi. Yani ne demek? Ben Suriye İç Savaşı'na müdahil olmak istemiyorum. Buna rağmen Hizbullah 2014'ten itibaren Suriye İç Savaşı'na müdahil oldu. Esad rejimini kurtaran en önemli aktörlerden oldu. Esad rejiminin katliamlarına destek veren en önemli aktörlerden oldu İran'la birlikte. Şimdi tabii o dönem bozulan imajı da söz konusuydu. Şii blok için, o direniş bloğu dediğimiz İran Hizbullah bloğu için Filistin sorununun Hamas'la ittifak yapmanın böyle bir boyutu da var. Yani kendi bölgesel imajını, bölgesel pozisyonunu güçlendirmek, bölgedeki aktörlüğünü daha da konsolide etmek için değerlendirdiği bir alan olarak stratejik bir boyutu da söz konusu. Sadece yani hani destekleyelim Filistinler zulüm meselenin böyle bir boyutu olabilir ama asıl stratejik boyutunda da böyle bir faktör olduğunu unutmamak lazım. Dolayısıyla Lübnan'ın bir dış politikasından bahsedemeyiz. Burada dikkate almamız gereken Filistin'de Hamas'ı net bir şekilde destekleyen aktörler ve Hizbullah'ın bu sürece müdahil olmamasını isteyen iç politika aktörleri ve bunlar ağırlıkta. Dolayısıyla Hizbullah zaten aslında Gazze müdahalesine, Gazze işgaline müdahil olmayı stratejik olarak istemiyor. Çünkü çok ciddi kayıplar yaşayabilir. Ve iç kamuoyundaki baskıyı da bu kararı için değerlendiriyor diyebiliriz yani. Aslında orada Hizbullah'la İsrail geleneksel olarak sürekli aynı savaş temposundalar. Gazze işgaliyle birlikte yoğunlaştı. Yani kuzeyde bir hareketlilik var. İsrail'in kuzeyi, Lübnan'ın güneyi. Onların böyle geleneksel olarak çatıştığı alanlar var. Oradan orayı taşmasını istemiyorlar. Çünkü oraya taştığı zaman veya kontrolden çıktığı zaman İran-İsrail arasındaki dehşet dengesi noktasına varabiliriz. Hizbullah-İsrail olası savaşı iki aktörün de istediği bir şey değil. Çünkü Hizbullah bölgedeki en diri, en güçlü devlet dışı silahlı aktörlerden biri. Hem milis gücü hem istihbarat gücü hem de askeri kapasitesi olarak yani anti-tank, işte tank savarları, uçak savarları, füze savarları diyelim işte deniz savarları ne derseniz ya da füze menzili açısından, drone kapasitesi açısından ve Suriye İç Savaşı'nda kendisini ispat etmiş bir aktörden ve bölgeselleşen bir aktörden bahsediyoruz bu anlamda. Dolayısıyla İsrail'in Hizbullah'la olası savaşı çok daha farklı durumları beraberinde getirebilir. İsrail yenilebilir, yener demiyoruz. Yani buradaki mevzumuz farklı bir nokta. İsrail için de çok ciddi maliyetleri olan bir savaş. Hizbullah için de öyle. Hizbullah şu anda Lübnan'ı kontrol eden, yani önemli oranda kontrol eden, yürütmeyi kontrol eden, yasamada etkili olan, belirli alanlarda Güney Lübnan'da, Beke Vadisi'nde, Beyrut'ta çok ciddi pozisyonda bulunan bir aktör. Bu tür kazanımları kaybetme ihtimali var. Dolayısıyla hani her iki aktörün de bu çatışmaların kontrol edilemez noktaya gelmesini arzulamadığını söyleyebiliriz. Ama tabii öyle bir an gelebilir ki benzer şekilde İsrail-İran çatışmasındaki gibi kontrolden çıkabilir ve biz yine farklı bir çatışma alanını izleyebiliriz. Hocam İran'dan zaman zaman bahsettiniz Lübnan'daki konumundan ama biraz daha açacak olursak İran ve Rusya'nın Lübnan'daki konumu hakkında ne söylersiniz? Şimdi İran tabii Hizbullah'ın bölgedeki en güçlü müttefiki. Çözülmüş devletlerde ilginç bir şekilde biz bu iki devleti görüyoruz. İsrail diyor ki İran destekli milisler var, operasyon alanı oluşturabiliyor Filistinler veya işte İran destekli milisler. Lübnan'da da mesela Lübnan Direniş Hareketi var, Fecir güçleri var. Filistinlerden oluşan Filistinli gruplarla Hizbullah arasındaki ittifaklar söz konusu. Hatırlayın Hamas'ın komutanları Beyrut'ta hedef alınmıştı yani. Orada çok ciddi bir şey var. Şimdi İsrail bunu bahane göstererek çeşitli alanlara askeri operasyon düzenliyor. İran'da
baktığınızda Yemen mesela çözülmüş bir devlet, hemen orada bir devlet dışı aktörle ittifak halinde Husiler. Suriye çözülmüş bir devlet, hemen orada işte İran destekli Şii. Irak çözülmüş bir devlet, hemen orada. Keza yani İran'ın bölgesel nüfuzu da çözülmüş devletlerde çeşitli devlet dışı aktörler üzerinden varlığını sürdürmek. Yani İran'ın devlet temelli bir ittifak olgusu bir tek Suriye rejimiyle var. O da artık yani devlet niteliği, yani kuzeyde YPG terörizmi, işte Amerikan varlığı ne kadar tartışmalı olduğunu biliyoruz. Yani çözülmüş ve çökmüş bir devlet olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla İran ve İsrail aslında bölgede ilginç bir şekilde birbirlerinin varlıklarını genişleten iki aktör olarak karşımıza çıkıyor. Yani böyle bir tespiti çok rahatlıkla ifade edebiliriz. Çözülmüş bir devlet olduğunda İran da orada olabiliyor, İsrail de operasyon bölgesi olarak gelişebiliyor kendi askeri işgal alanı olarak. Yani Rusya, İran'ın tabii küresel anlamdaki geleneksel müttefiki. Yani İsrail'in geleneksel müttefiki nasıl Amerika Birleşik Devletleri ise İran'ın geleneksel müttefiki, yani stratejik ittifak, Batı'ya karşı olma konusunda İran'ın hareket ettiği Rusya ve Çin olarak görüyoruz. Ama şunu unutmayalım, ilginç ve dikkate alınması gereken bir nokta. İran'la müttefik ama Rusya aynı zamanda Suriye'deki operasyonlarına izin verebiliyor İsrail. Veya İsrail'le çok da öyle düşmanca, çok da öyle radikal bir şekilde olumsuz ilişkileri olduğunu söyleyemeyiz. Mesela Batı'nın İran'la var ama Rusya'nın İran'la yok. Dolayısıyla Rusya bir taraftan İran, Hizbullah, Suriye, Esad yönetimi veya işte anti-emperyalist, anti-Batı karşıtı hareketleri kendi tekelinde toplarken, diğer taraftan yine de Orta Doğu'da alternatif aktörlerle de, İsrail gibi alternatif aktörlerle de ilişkisini sürdürebiliyor. Bunu zaman zaman İran'ı dahi baskılayabilecek veya onu rahatsız edebilecek düzeyde dahi yapabiliyor yani. Bunun da altını çizmiş olalım. Hocam, son olarak Golan Tepeleri bölgedeki ülkeler için çok stratejik bir nokta. Son durumu nedir? Şimdi 67'den itibaren işgal sürecinde olan bir Suriye toprağı ve Dürzilerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerden bir tanesi. Enteresan bir şekilde İsrail ordusunda Dürzi askerler de var. Yani onun da belki ilginç bir nokta olarak altını çizerim. İsrail toplumunda da var keza. Dolayısıyla Lübnan'da da Dürziler var. Suriye'de de böyle bir Dürzi topluluk söz konusu orada. 2017-18 yılıydı sanırım. Trump burayı İsrail'in toprağı olarak tanıdı. Yani işgali altında topraklar olarak kabul ediliyordu ve bir şekilde Trump'ın işte Filistin'in C bölgeleri, burası, farklı alanları İsrail'in toprağı, işgal edilmiş olarak geçen toprakları İsrail'in toprağı olarak kabul etti. Tabii Suriye'nin en stratejik bölgesi sadece askeri açıdan değil, aynı zamanda su kaynakları açısından. İşte orada Ölü Deniz, Şeria Nehri, Teberiye Gölü, bütün o Akabe Körfezi'ne akan ve verimli toprakları besleyen, yani toprakları verimli hale getiren bir su kaynağı. Hem askeri açıdan hem de Orta Doğu'da biliyorsunuz su kaynakları ve ilerleyen dönemlerde yaşanabilecek bu konudaki kıtlık, buradaki devletler ve toplumlar arasındaki sorunları daha da derinleştirebilecek bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Onun için yani İsrail'in böyle bir stratejik varlığı kontrol etmesi, işgal altında tutması, hala işgal edilen toprak olarak geçiyor, kendisi açısından çok önemli. Lübnan'ı ne zaman konuşursak konuşalım illaki en az 4-5 tane kronik sorunundan olduğundan bahsedebiliriz.